Sevgili astroloji sevenler merhaba. Kova burcuna bakalım birlikte. Kova burcu yöneticisi Uranüs ve Satürn. Biri klasik yöneticisi, biri modern yöneticisi. Elementi hava, yani sıcak ve nemli. Niteliği sabit. Enerji yönü eril. Tavrı eril olduğu için tabii dışa dönük ve objektif. Yönelimi zamanın ilerisinde yaşamak, yenilik çıkarmak, icat etmek, gözlemlemek ve proje üretmek. Kova burcu etkisindeki olaylar ve kişiler, yine bunu burç enerjisi olarak bakıyoruz. Hani Kova burcundaki kişiler olarak bakmıyoruz. Çünkü Kova burcunu anlamamız lazım ki bizim hani olayları anlayışımızda ya da bizim hiçbir şeyimizde çok baskın Kova olmaz ama Progress Ay gelir Kova'da 2,5 yıl sana Kova'yı yaşatır. Orada sen ne yaşayacaksın? Nasıl bir duruma geçeceksin? Bunları da bilmemiz için Kova'ya sadece Kova enerjisi olarak bakıyoruz. Dolayısıyla Kova kişisi olarak devam değil de bu şekilde gidelim. Allah'ın Kova etkisindeki olay ve kişiler ya da bu enerji Allah'ın El-Bedi isminin aynadarlığını yapmak için var edilmişlerdir. Çok güzel ya, El-Bedi. Bedi, eşi benzeri olmayan, benzersiz, harika, olağanüstü. Olağanüstü. Şimdi Kova'nın gerçekten durumları Uranüs'ün de etkisiyle olağanın üstünde, olağanın dışında, olağanın farklı yönünde ya da ne diyeyim, olağanın farklı şeklinde. Kova'da hep bu var. Çünkü Bedi isminde olağanüstü bir durum var. Sanatta ve yaratıcılıkta üstün olan, yine Allah Teala'nın isminin anlamı bu. Sanatta ve yaratıcılıkta üstün olan. Allah'ın El-Bedi isminden gelir. Eşi benzeri olmadan örneksiz şekilde yaratan anlamındadır. Şimdi Allah'ın eşi benzeri olmadan örneksiz şekilde yaratan anlamındaki El-Bedi ismini taşıyorsa Kova, o zaman Kova'ya ilham gelecek. Bunu göreceğiz şimdi. Zaten sıcak ve nemli dedik ya, hava grubu. Hava grupları erillerdir ama sıcak kuru değillerdir. Sıcak nemlilerdir. Dolayısıyla nem onlara su grubunun özelliğini kattığı için ilhama açık burçlar oluyorlar. Bedi ismi az önceki söylediğimiz Uranüs. Uranüs'ün de o böyle yine Uranüs gezegenini anlattığımızda onu da dinlemek lazım Kova'yı anlamak için. Uranüs'te kendi ekseninde böyle yan yatarak giden tek gezegen. Yani böyle bir gidişatı farklı yani her zaman. O Kovaların da böyle bir normal insanlardan farklı olması. Yani hepsi birbiriyle bağlantılı. Şimdi Bedi ismi Uranüs, havanın sıcak ve nemli olması bu mizaç. Kova ruhuna zamanın ötesinde, sezgisel, derin düşünceli. Çünkü ilham var. Ani uyanışlar içerisinde. Çünkü hava neydi? Hava tamamen bilgi, iletişim, bütün bilgiyi ve bütün şeyleri alıyor. Dolayısıyla ani uyanışlar içerisinde. Sıradanlıktan uzak, işte Uranüs'ün o yan yatarak gitmesi. Zihin aktifliği. Hava. Bilinç yüksekliği. Hem hava hem nem. Yani hem sezgi var hem bilgi var. Muhteşem bir bilinç veriyor yani ikisi birleşince. Ve iç duruluğu verir. İç duruluk. Çünkü zaten sen o kaostan ve o toplumdan, o halktan bir yükselmişsin yani. O kargaşadan ayrısın. Dolayısıyla bir iç duruluk geliyor sana. Yalnızlık arınma alanı sunduğu için bilginin ilham yoluyla geldiği anlarda yalnız olmaya çekilir. O yüzden Kovalar hem bireysel hem de sosyal insanlardır. Çünkü zaten şuradan bakalım yine zodyağı ikiye bölüyoruz. Alt alan bizim kişisel alanlarımız. Üst alan sosyal alanlarımız. Eğer bizim kişilik kimliğimiz üst alan bir burç ise, mesela yükselen ya da güneşimiz Kovaysa, ne bileyim Yaysa, Oğlaksa, Akrep, Terazi, Balıksa, o zaman biz sosyal durumlarda daha etkin insanlarız. Ya da kolektife bir şeyler vermek üzere gelmiş insanlarız. Burada da daha çok bireysel kişilere daha çok bir şeyler vermek üzere gelmişiz. Bireysel alt taraf. Mesela Aslan bireysel motivatör, Kova toplumsal yön verici. O ikisini birazdan kıyaslarız. Şimdi hikmete dönüştü. Ani aydınlanmalarla uyanışlara açıktır. Zaten üst tarafta. Deli dahi arasında bir görüş belirir. Çünkü çok fazla biliyorlar ve çok uç böyle sınavsları çok birleşmiş. Yani nasıl diyeyim, o kadar bilgiyle, o kadar şeyle bağlantılılar ki. Bir de Kova Uranüs'ü yönettiği için Uranüs daha çok uzay, böyle sinir sistemi olduğu için sinirler sürekli böyle birbirine temas ederek, anladın mı? Bir aydınlık bunları veriyor. Dolayısıyla orada sen aydınlığında, her şeyi gördüğünde zaten yukarıdasın. Her şeyi görüyorsun. Bunu bir üst yaratıcıyla, esmalarla birleştirmediğinde orada işte bir delirme durumu, yani bir çıldırma durumu. O yüzden deli dahi. Bunu Yaradan nasıl muhteşem bir sistemle yaratmış dediğinde onun verdiği ilham da çok güzel bir mucit dahi oluyorsun. Ama Yaradan'la birleştirmediğinde çıldırırsın yani, bu kadar muhteşem sistem nasıl gidiyor diye. Deli dahi arasında bir görüş verir. Burayı birbirinden ayıran Allah Teala'nın esmalarla olan bağlantısıdır. Dolayısıyla hangi esmalar? El alim, bilmek, idrak etmek, farkında olmak, gizli açık ve geçmiş gelecek, kalpteki niyetlere kadar her şeyi bilen demektir. Allah Teala'nın hiçbir şey gizli değil yani. El vehhab, karşılıksız veren, sürekli ihsan eden, bağışta bulunan, bilgelik, huzur, aşk, sezgi, affedebilme gibi her türlü içsel hediye de bu isimle gelir. Çünkü Kova üst alandaydı. Üst alan topluma hizmet alanı. Yani şurada bir spiritüel, yani nasıl diyeyim, topluma vericilik var. Karşılıksız vericilik var yani. Elbedi, benzersiz yaratan, eşi benzeri olmayan, örneksiz var eden. İşte Kovaların da o marjinalliği, o farklı düşünceleri falan hep buradan geliyor elbedi. En-nur, her şeyin nurunun kaynağı olan. Çünkü Kovada bir de ne vardı? Hem aydınlanıyor hem de aydınlatıyor insanları. Onu birazdan yine bakacağız. Dolayısıyla en-nur ismi de orada tecelli ediyor. Her şeyin nurunun kaynağı olan, aydınlığının tüm varlığa varlık ve idrak ışığı veren. Kova enerjisinin kaynağında bu isimler bulunmaktadır ve Kova, Yaradan'ın bu esmalarından kopuk yaşadığında yüksek fikri ve düşüncesi kendisi için çıldırtıcı olabilir. Bu nedenle Kova enerjisini yöneten ruh, nefis ve kalbin hepsi. En dikkat etmesi gereken şey kalbini bilgiden ayırmamasıdır. Kalp bilgiyle birleşecek.
Yani sadece kuru bilgi olduğunda gerçekten onu aynı o ikizlerin hali gibi, ikizler de çünkü Merkür yönetiyordu bilgiyle alakalı. Kovayı Uranüs yönetiyor. Uranüs, Merkür'ün bir üst oktavı hep söylenir zaten. Burada da daha üst bilinçli bir bilgi var. Sırf bilgi olduğunda o bilgi ona zarar verir. Kalbini bilgiden ayırmamalıdır. Hava ve bilgiyle yükselirken ayakları yerden kesilmemeli. Yani o kalp bağlantısını koparmamalı. Kibre düşmeden, soğukluk göstermeden ilerlemeli. Akli bir burç olduğu için her bilgiyi hakikat sanabilir. Yani yine burada tıpkı yay gibi. Nasıl birçok şeyi öğreniyorduk. Yay, ikizler gibi. Kovada bilgi ve öğrenim odaklı. Yani mucitler falan işte bilim adamları da buradan çıkıyor ya. Çok şey biliyorlar. Fakat her bilgiyi hakikat sanabilirler. Kaynağı kalp ise hakikat. Kaynağı sadece zihin, yani kuru bilgi ise hayal olabiliyor. Çünkü kovada biz yine göreceğiz kişilik şeylerinde, temayüllerinde, yani topluma yön veren insanlar bunlar. Dolayısıyla topluma böyle hayali yön veren insanlar da çıkabiliyor kalpten kopuk olduğu zaman. Yani ya da hakikatten diyelim. Kova aklın yolcusu gibi gözükür fakat hakikati arayan bir gönül yolcusudur aslında. Gerçi bütün burçlar insanı gönlüne çekiyor. Gönül, gönül, gönül. Çünkü gönülde, yani gönül kalp dediğimiz şeyde Allah-u Teala var. Oradaki onu bulmaya çalışıyoruz aslında. Her yolculuğumuzda, her burçta. Kova da çok işte bilim, zeka, işte yüksek fikir böyle gözüküyor ama aslında kalp yolcusu o da. Belki Allah-u Teala'yı ilimle bulmaya çalışıyor. Buradan çok bilim adamı çıkar demiştik mesela. Bilim adamları ilk başta çok ateist olur. Yaradanı sistemi. Yani işte bunun işte bir şeyi var zaten, bir metodu var, o yüzden oluyor falan. Sonra bir bakarsın kabule geçiyorlar. Yıllar sonra evet yaratıcı var diyorlar. Nerede kalmıştık? Fikir ile hakikat. Fikir ile hakikat. Kuru bilgi ile değil, gönülle birlikte. İlham ile hayal. Hayal o da kuru ama ilham kalpten geliyor. Özgürlük ile köksüzlük. Özgürlük yine o senin bilinçli halin. Köksüzlük bir yere tutunamamış halin, yani bu istenen bir şey değil. İyi tanımladığında iç huzura erer. Hep tanımlamalar çok önemli. Bunu daha önce de söylemiştim. Yani tanımlama, tanımlama, tanımlama. Kendini tanımak için işte sorular, cevaplar, sorular, cevaplar, tanımlar. İçindeki bu merak ve bilgi arzusu her şeyi sorgulamasına neden olur. İnancı, toplumun en derin davranış reflekslerini, duyguları sorgulama, içsel muhasebeye dönüşmezse bilgi kendisinde yük olur. Özgürlüğün sınırlar olduğunu bilmelidir. Bir yerde sınır gerekiyor ve bir yerde bağlantı gerekiyor. Kova burcu ilk olarak aklın ışığını kalbin lambasına koymayı bilmelidir. Akılda bir ışık var, evet, bir aydınlanma, ama onu kalbe yerleştireceksin. Orayla birlikte gideceksin. Yani zaten sana sıcak ve nemli demek nem. Yani kalbe dön demek yani. İlham senden, hikmet senden, tüm keşifler senden diyebilmelidir. Kalpteki neyi bulacak? Allah'ı bulacak, Yaradan'ı bulacak. Esmalarında kutbiyet enerjisi vardır. Kutbiyet. Kutbiyet Allah'ın yeryüzündeki en yüksek dereceli velisi demektir. Manevi alemin merkezi. Adeta ilahi nizamın eksenidir. Bütün velilerin, yani bu Allah dostları, nasıl diyeyim, yüksek bilinçli, kullukta yüksek idrakli kişilerin kalpleri o kutbiyet dediğimiz onun kalbinden feyz alır ve bu sebepten kova etkisi böyle bir halkla çok uyum sağlamaz. Uyum yerine uyandırmaya meyillidir çünkü. Yani bir tık daha üstte duruyor. Çünkü kovalar fikirsel uyanış rehberleridir. Kovanın yöneticilik misyonu daha çok fikirsel ve toplumsaldır. Çünkü üst alanda. Burası hep toplumsal konular. Kutup yıldızı gibi, nasıl kutbiyet var dedik ya, kutup yıldızı gibi sabit. Kovaya da demiştik değil mi? Sabit. Eril, sabit. Havanın sabiti bu. Neden sabit? Çünkü yol gösterecek insanlara. Kutup yıldızı da sabittir. Yani hiçbir zaman değişmez. Her gece gökyüzüne baktığınızda kutup yıldızı aynı yerdedir, aynı şekildedir. Herkese aynı yönü göstermesidir. Kutup yıldızı sen nereden bakarsan bak nereyi gösteriyor? Kuzeyi gösteriyor değil mi? Herkese kuzeyi, yani herkese sabit yıldıza gece bakıp göstermesi gibi tasavvufta da kutbiyet makamıdır. Dolayısıyla kutup dediğimiz fikirsel gönül insanları, yani kovadan çıkan ve topluma yön gösteren insanlar da toplumun özellikle en karanlık olduğu zamanlarda, insanlar artık düşünemiyor, göremiyor, bazı şeyleri öngöremiyor mesela. Bunlar zaman ilerisinde yaşıyor demiştik ya. Dolayısıyla toplumun karanlık olduğu zamanlarda, tıpkı bizim gecede o yıldızı gördüğümüz gibi, toplumun da karanlık zamanlarda insanları aydınlatmış ve onlara yön vermişlerdir bu kutbiyet insanları. Fakat ne acı ki zamanın çok ötesinde yaşadıkları ve diğer insanların göremediği olayların çok başka yönlerini öngördükleri için toplum tarafından kabul görülmemiş, hatta asılmış, yakılmış, yurttan sürülmüş ve mevcut düzeni, sistemi yıkmaya çalışıyor algısıyla hain ilan edilmişlerdir bu insanlar. Yani söylediği şeyler çok uçuk kaçık geliyor çünkü. Aslında çok olması gereken şeyler ama onların daha zamanın gerisinde oldukları için anlayamayacağı şeyleri söylüyor. Ama onlar ne oluyor? Bu kişiyi mahvediyorlar. Sonra aradan 10 yıl, 20 yıl geçiyor. Bunun söyledikleri aynen çıkıyor. Sonra diyorsun ki aa evet öyle söylemişti, ama tabii işten geçiyor işte. Kovaların böyle bir yalnızlığı da var. Anlaşılmama gibi bir yalnızlığı. Her burçta olduğu gibi kova burcunun da aradığı kendi iç hakikatidir. Bunu söylemiştik. Evet, kova burcu esmalardan kopuk yaşadığında burcunun gölgesiyle yaşar. Ama önce aslan kova eksenine bakalım. Şu eksen yöneticilik ekseni. Topluma yön verme ekseni. Aslanda ego ve kalp var. Ben var. Burada biz var kovada. Biz. Çünkü zaten üst kısım biz, alt kısım ben. Bu ikisi, bu hat tekamül hattı oluyor. Tekamül. Şurada kişisel tekamülünü gerçekleştiriyorsun aslanda. Burada da toplumun tekamülünü görüyoruz. Aslan ben parlıyorum ya da sen parlayabilirsin der kişisel olarak. Kova biz aydınlanıyoruz der. Ya da ben aydınlanıyorum, biz aydınlanıyoruz. Aslan ben görünmeliyim gölgesinde. Kova ben farklıyım der. Bu ikisi gölgedir.
Şifası aslan kalbi açar. Aslan kalple alakalıdır. Kova zihni arındırır. Biri görünür, biri hizmet yapar. Aslan kalpten liderlik. Kalple alakalı olduğu için kalpten liderlik, sahne ve cesaret. Kova akılla liderlik. Sistem ve vizyonla hizmet. Böyle hizmet ediyor. Tasavvufi açıdan aslan şahsi iradeyi, şahsi irademiz. Kova da ilahi planı temsil eder. Kovanın gölge yanlarında zihinsel kibirlilik. Bunu yayda da görmüştük çünkü onlar da çok biliyorlar. Zihinsel kibirlilik, ben biliyorum yanılsaması. Şu ikisi de yönetici hattında olduğu için biri toplumu yönetiyor demiştik. Tabii yönetmek için bilmesi gerekiyor. Zihinsel kibirlilik, psikolojik olarak kova zihni çok hızlıdır. Bu hız zamanla ben herkesten önce görüyorum inancına dönüşebilir. Empati azalır. Karşısındakini dinlemeden yargılamaya başlar. Çünkü çok bildiği için bilmiyor moduna sokuyor direkt karşı tarafı. Bu hal aklın putlaşmasıdır. Bu da aklını putlaştırıyor. Aklı rehber sanıp kalbi devre dışı bırakmak nefsin en sinsi tuzaklarından biridir. 2. Duygusal kopukluk, soğukluk maskesi. Kova duygulara girdiğinde kontrolü kaybettiğini hisseder. Bu aslanda da vardı. Bir yöneticilikte, oğlakta da vardı. Yöneticilikte duygular girdiğinde kontrol kaybedeceğini, yumuşayacağını hisseder. Bu yüzden mesafe koyar kovalar. Mesafe koyar. Duyguyu küçümser. Çok duyguyla işleri yok gibi gözükür ama aslında duyguyla işleri vardır. Nemden kaynaklı. Mantık arkasına saklanır. Her şeyde bir mantık ararlar. Tasavvufi açıdan bu kalp kapısını kilitleme halidir. Nefis der ki hissetmezsem acı çekmem. Acı çekmem gerekiyor ki, hissetmem gerekiyor ki topluma daha faydalı olabilelim. Yukarıdayız çünkü. Kalp kapanınca ilahi bağ da zayıflar. Kalbi dondurarak koruma. Yani o duygusal kopukluk, soğukluk. 3. Aidiyet korkusu. Bağlanmaktan kaçış. Kova özgürlüğü kutsallaştırır. Zaten Uranüs kopartıcı etkisi vardır yani. Kopartır. Sizi rutinden kopartır, geçmişten kopartır, eskiden kopartır vesaire. Dolayısıyla burada bir özgürlük, bir köksüzlük. İlişkilerde mesafe ister. Bağlanınca boğulacağını zanneder. Bağlanamaz. Kaçarak özgür kalacağını zanneder. Sıcaklık, temas, ilgi bunları çok sevmez. 4. İnsanlığı sevip insanı sevememek. Psikolojik olarak insanlık ideallerini sever. Kova ideallerle, projelerle bunlarla çok alakalı. O yüzden insanlık idealini sever. Ama kişisel olarak insanlardan hoşlanmaz. Onlara basit gelir çünkü yani. Toplumu kurtarmak ister ama tek tek insanlarla uğraşmaktan zorlanır. Soyut sevgi, somut ilişkiye dönüşemez. Tasavvufi açıdan bu hal, yaratılanı yaratandan ötürü sevme bilgisinin henüz kalbe inmemesidir. Zihin biliyor ama nefis direniyor. Gölgede hizmette kibir, ilişkide kopukluk. Evet, toplum için çok güzel şeyler yapıyorsun, harika şeyler söylüyorsun ama kişisel olarak çok da başarılı değilsin yani. Dolayısıyla hizmet kibri oluyor bu. 5. İsyan bağımlılığı, sürekli karşı olma hali. Psikolojik olarak kova farklı olmak isterken sırf farklı olmak için karşı durabilir. Çünkü farklılık dürtüsü en altta vardı, o bedi ismi onda böyle yansıyor ya. Şimdi farklı olayım derken bu sefer ne söylerse söylensin karşı tarafın farklılığını yaşıyor. Sürekli bir muhalif hali. Tatminsizlik, içten içe yalnızlık yaşamak. Tasavvufi olarak bu nefs-i emmarenin isyanıdır. İsyan bilinçli değilse hak arayışı değildir. Egonun başkaldırısıdır. Gölgede hikmetsiz bir başkaldırı olur bu. 6. Tanrısal akıl yanılsaması. Psikolojik olarak kova bazen benim fikrim zaten doğru noktasına gelir. Eleştiriye kapalı, sabitlik var demiştik. Öğretici ama öğrenmez hale gelir. Sabitlerde böyle çok dışarıdan etkilenme olmuyor. Tasavvufi açıdan bu ben oldum gafletidir. Ben oldum, ben biliyorum. Tasavvufta en tehlikeli eşik kendini bilen zannetmek. Halbuki her zaman öğreneceğimiz çok şey var. Yolcuyuz yani. Çünkü bilen susar, susmayan hala nefstedir. Gölge hali bilgiyle perdelenmektir. Bilgiyle perdeleniyor kalbin. 7. Yalnızlığı seçmek, yalnızlığa mahkum olmak. Psikolojik olarak kova yalnızlığı seçtiğini düşünür ama zamanla izolasyona dönüşebilir. Tasavvufi açıdan yani çok insanlarla hani basit geliyordu ya, daha üst fikirde olduğu için, daha üst ideallerle uğraştığı için insanların o basit şeyleri, güncel konuları ona basit gelebiliyor. Dolayısıyla o da daha az insan, daha az kafa rahatlığı falan moduna girebiliyor. Ama işte zamanla izolasyon, asosyal olma hali vesaire getiriyor. Tasavvufi açıdan bu hal, halvet ile uzlet arasındaki farkın bilinmemesidir. Hak yolunda yalnızlık bilinçli olmalıdır. Nefsin yalnızlığı ise kaçıştır. Kaçmakla bilinçli yalnızlığı birbirinden ayıracağız. Ve yalnızlıkta kaybolma getirebilir. Bilgiyi hizmete dönüştürme yetisi. Şimdi bunlar da pozitif tarafları. Bilgiyi hizmete dönüştürme yetisi var. Çünkü üst alanda. Üst alandaki her burç topluma bir şey vermek üzere gelmiştir. Kova öğrendiğini kendine saklamaz. Bilgi onda paylaşılmak, toplumu iyileştirmek, sistemi düzeltmek içindir. Tasavvufi açıdan bu ilim irfan geçişidir. İlimden irfana geçiyor şimdi. Bilgi kalpten süzülüp hizmete dönüştüğünde artık nefisten çıkmıştır. Bilgiyi sadaka yapmıştır. Şimdi o baştaki sıcak ve nemlinin nem kısmını artık hayatına kattı. Su, sezgiler, kalp, merhamet, ilham bunları hayatına kattı. Koşulsuz kabul ve yargısız bakış. Bu çok vardır mesela kovada. Çok güzel bu bakış açısı. Olgun kova farklı olana alan açar. İnsanları olması gerektiği gibi değil, olduğu gibi kabul eder. İkisinin arasında yine fark var.
Bu rahmet nazarıdır. Allah Teala da bizi olduğumuz gibi kabul ediyor. Olması gerektiği gibi değiliz yani hiçbirimiz. Kul hakkın yarattığını hak adına kabul eder. Aydınlık hal, kalpten eşitlik. Eşitlikçilik vardır burada. 3. Özgürlüğü bilinçle yaşamak. Psikolojik olarak aydınlık kova özgürlüğüdür ama kaçmaz. Kaçmaz bundan. Bağlanır ama köle olmaz. Tasavvufi açıdan bu hal nefsin değil, ruhun özgürlüğüdür. Ruhu kattı artık işin içine. Aydınlık hali özgür irade bilincine çıktı. 4. Yalnızlıktan bilgelik çıkarmak. Şimdi bu yalnızlığı izolasyondan çıkardı. Neye döndü? Üretir, düşünür, sentezler hale döndü. Yani bir bilgeliğe döndü. Tasavvufi açıdan bu halvet bilincidir. Kendi içine yoğunlaşma yani. Yalnızlık kaçış değil, idrak alanı olur. Sessizlikte derinleşmek. Geleceği sezme, vizyonerlik 5. Bu gerçekten bu da çok güzel. Çünkü vizyon yani kova deyince evet vizyon, proje. Yani çok ileri yönelik düşünmeler. Kova kalıpların ötesini görür. Şimdi bu da nereden geliyor biliyor musunuz? Oğlak dişildi, topraktı, sert, soğuk ve kuruydu. Dolayısıyla koruyordu, sistemi koruyordu. Değişime açık değil, sistemi koruyan bir hali vardı. Bu da şimdi burada sistemi oluşturduk, sistemi korudu, sonra buna devrediyor. Bu da diyor ki tamam diyor ben artık kalıpların ötesine geçiyorum. Hani burada şeyi tamamladın sen diyor görevini. Artık diyor kalıpların ötesine bakmamız gerekiyor. Oğlak daha gelenekselken kova daha çok gelenekselliği reddeden, o şeyleri koparan Uranüs'ün etkisiyle. Ama oğlağı yöneten Satürn kovayı da yönettiği için, Satürn buranın da yöneticisi, işte o Satürn de kovayı sabitliyor. Eğer Satürn kovayı yönetmeseydi kovanın sabitliği kalmazdı zaten. Uranüs onu aşırı uçarı kaçarı işte ne bileyim böyle ayakları yere basmayan, bir olgunlukla sorumluluk alamayan bu hale getirirdi. Sabitliği ve sorumluluk alma bilincini Satürn veriyor. Dolayısıyla Uranüs'le bir sistemi yıkma, kabuğun dışını görme olayı var. Satürn'le de bu diğer tarafını hayata geçirme var. Sabitlik ve sorumluluk alma. O da Satürn'le alakalı. Kova kalıpların ötesini görür. Henüz söylenmemiş olanı sezebilir. Bu kalbe düşen ilhamdır. Akıl tek başına değil, kalple beraber çalışır. Orada çünkü yaradan var. 6. Bireyselliği korumak, topluma katkı. Kova hem birey kalır, hem kolektife hizmet eder. Çok arkadaş canlısıdır mesela. Çok toplumla beraberdir. Çok fazla dernekler, projeler vesaire böyle kişilerle birlikte bir şey yapar ve onlara da çok güzel yön verir. Ama aynı zamanda çok bireyseldir böyle. Hep seninle yapalım, hadi beraber olalım falan modunda değillerdir. Kişisel olarak böyle biraz soğuk, cool böyle tiplerdir. Uranüs kaynaklı olarak. Satürn de zaten o mesafeyi verir. Satürn de yönetiyor dedik ya. Oğlak'ta da vardır o mesafeli duruş, o soğuk duruş. Kovada da Satürn'den dolayı o mesafe gözükür yani. Bu damlada deniz olmak halidir. Benlik erir ama yok olmaz. Bilinçli kolektif. Kolektif alanda bilinçlik almak. Şimdi mesleklerine bakalım. Enerjisi kovanın tam olarak böyle. Tabii bu enerjiler hayat içerisinde nerelere çekilecek? Nerelerden beslenecek? Çünkü altta o dürtüler var ve o dürtüleri doyuracak alanlara çekiliyorsun. Oralara gitmek istiyorsun. Kendini oralarda var ediyorsun. Dolayısıyla Uranüs'ün çok büyük etkisiyle bilim, teknoloji, gelecek alanları öngörüsü vardı ya. Şimdi Uranüs nerede? Yukarıda böyle uzayla şeyle hepsi yukarıda da. Uranüs daha çok böyle internetle işte o şey uydularla falan alakalı ya. Tabii internet uydu geleceği daha çok gösteriyor. Bir sonraki aşamayı, zamanın ötesini gösteriyor. Dolayısıyla Kova da yazılım yani bilim, teknoloji, gelecek alanlarında yazılım geliştirici, veri analisti, yapay zeka, teknoloji uzmanı. Yani hep böyle geleceğe yönelik işler. Mühendislik, özellikle elektrik, elektronik haberleşme mühendisliği. Özellikle sistem mühendisliği. Elektrik, elektronik mühendisliği yani tek başına da bireysel olarak. Bilgisayar mühendisliği mesela. Yani teknolojik işlerle birlikte bir mühendislik, bir sistematik. Zihni sistem kurar, geleceği okur ve soyut düşünür. Burası soyut düşünce alanı, üst alan. Tasavvufi olarak aklı ilahi düzeni çözmeye yatkındır. 2. Astroloji, psikoloji, bilinç çalışmaları. Astrolog, psikolog danışman, bilinç koçu, ruhsal rehberlik etik çerçevede çünkü kolektife yine hizmet ediyor. İnsanı bireysel olarak değil, kolektif bilinç olarak okur zaten. Yani dediğim gibi kişisel tek şeylerle çok işi yok. 3. Sosyal projeler, sivil toplum kuruluşları ve insan hakları. Çok önemli. Kova'da insan hakları çok gelişmiştir. Sadece insan hakları değil aslında. Bütün yani doğa hakkı, hayvan hakkı, işte vesaire bütün haklar. Sosyal girişimci, STK yöneticisi yani sivil toplum kuruluşu yöneticisi. O yüzden dernek enerjileri hep kova enerjileridir. Bu dernekler bir araya gelen oluşumlar, ayaklanmalar, protestolar vesaire bunların hepsi kova enerjisi. Toplumsal projeler koordinatörü. İnsan hakları savunuculuğu. Çok güzel yapar bu alanlarda. Harika destekli. Kurtarayım değil, sistemi düzelteyim bilinciyle çalışır. Kişisel kurtuluşlarda değil, sistemi yıkmak istiyor. Sistemden hoşlanmıyor. İşte o yüzden böyle vatan haini işte yok neydi? Onlara ne deniyordu? Anarşist falan görüyorlar. 4. Eğitim, akademi, araştırma. Akademisyen, araştırmacı yine üst bilinçle çünkü bakıyor. Üniversite hocası. Alternatif eğitim modelleri geliştiricisi. Yani yine yeni bağlantılar yapıyor. Bilgiyi ezberlemez, sorgulatır. 5. Medya, dijital, yeni nesil alanlar. Hep Uranüs'le bağlantılı olarak. Dijital içerik üreticisi. Uranüs ve internet, uzay, bu tür şeyler hep. Podcast, YouTube, bilgi ve bilinç farkındalığı verecek içerikler ama. Yeni medya stratejisi. Kolektife seslenir, bireysel şöhret peşinde değildir. Kova. Kolektife yön vermeyi sever. 6. Sanatın deneysel ve özgün dalları. Sanat neden var? Çünkü ne demiştik? Sıcak ve nemli. Nem sudan geliyor. Nem, su, sezgiler, duygular. İşte yine o suyun vermiş olduğu o sızıntıyla işte diğer kanallara, başka frekanslara açılabilme hali. Başka boyutlara geçip oradan ilham alabilme hali. Dolayısıyla sanatla da, özgün sanatla da çok ilgililer. Deneysel sanat bir de işin içine
mekanik girince. Dijital sanat, alternatif müzik, tasarım, inovasyon. 7. Kriz, sistem, organizasyon. Sistem analisti. Çünkü hep zihinle çalışıyor. Kriz yöneticisi, organizasyon tasarımcısı, gelecek planlama uzmanı. Kova, kaosta düzen görür. Kaosta düzeni nasıl görür biliyor musunuz? Çünkü yukarıda. Yukarıdan bakıyor olaylara. Yay da yukarıdan bakıyordu bakın. Aynı yerdeler. Tıpkı yay gibi 9-11 yani aynı konumda. Yukarıdan büyük resmi görüyor. Alttaki bütün o kişisel bireysel şeyleri görüyor. Zaten koçla başlamış, hepsini halletmiş. Buraya gelmiş. Yani müthiş bir öngörüsü var. Dolayısıyla burada kaos gibi gözüken şeyler o kaostaki düzeni görerek ilerler onda. Teknoloji ve gelecek meslekleri. Çok güzel yapar. Yapay zeka uzmanı, veri bilimci, data, bunları söylemiştik sanki. Robotik, kodlama, otomasyon mühendisi, oyun geliştiricisi, özellikle özgün projeler. Siber güvenlik uzmanı harika olur. Çünkü hem orada bir insan hakları var siber güvenlikte, hem teknoloji var yani, hem de yüksek akıl var. Herkesin yapamadığı şeyler bunlar. Evet, yazılım geliştiriciler, data analistçileri. Bilim, uzay, ileri araştırma, astrofizikçi, astronomi, uzay bilimleri hep kovanın işi. Uzay mühendisliği, havacılık, pilotluk, yani o tür şeyler de hep kovayla ya da Uranüs'le alakalı. Bilim insanı, deneysel, teorik, Ar-Ge uzmanı, fütürist, gelecek senaryoları. Hep kova. Böyle bu tür şeyler vardır ya, çekimler. İnovasyon, startup dünyası. Ürün geliştirici, teknoloji girişimcisi, dijital platform kurucusu, startup kurucusu, inovasyon yöneticisi, sosyal inovasyon lideri. Dijital ve alternatif medya. Dijital içerik üreticisi. Dijital sanat. Evet. Toplumsal kolektif alanlar. İnsan hakları aktivisti. Toplumsal dönüşüm projeleri. Hep sistemin yanlışlarına yönelik başkaldırılar. Sosyolog. Özellikle gelecek toplumlar için. Gelecek toplumları araştıran sosyologlar. Alternatif eğitim modeli geliştiricileri. Çünkü ne vardı orada, yani kimsenin düşünmediği farklı şeyleri düşünüyorlardı. Evet. Astrolojiyi söylemiştik zaten. İşte kuantum bilinç çalışmaları. Yine bu enerjiler ve fizik ve bu sinaps, yani şeyle alakalı, sinirlerle alakalı yani. Enerji terapileri, bilinç teknolojileri, frekans titreşim temelli çalışmalar. Mühendislikte yine yenilenebilir enerji uzmanı, akıllı sistemler mühendisliği, ileri teknoloji mühendisliği ve diğer dediğimiz işte elektrik, elektronik, haberleşme. Çünkü ağlarla bağ kuruyor. Deneysel sanatçıyı söylemiştik. Yapamayacağı, zorlanacağı meslekler. Aşırı hiyerarşik, tek düzey işler. Böyle gelmiş, böyle gider. Bu kesinlikle kova kafası değil. Çünkü kova böyle gelmiş, böyle gideni yıkmak üzere gelmiştir. Sıkı mesai ve kontrol emir zinciri. Bundan da hoşlanmaz çünkü özgürlükçü. Başka ne var? Bakalım. Katı devlet memuriyeti, rutine dayalı. Kör itaate dayalı kurumlar. Özgürlüğü ve sorgulamayı boğar. Özgürlük ve şey yapıyor ya. Yoğun bakım hemşireliği. 7/24 birebir hasta bakımı. Aşırı empati yüklü olan alanlar. Mesela buralarda balıkların alanı. Balıklar da burada olmaya bayılıyor yani. İşte aradaki farklar. Kova duyguyla değil, bilinçle hizmet eder. Satış, manipülasyon, ikna üzerine kurulu işler. Agresif satış. Hayır, özgür ve özgün, yani karşı tarafı zaten olduğu gibi kabul ediyor. Yani ona bir şey dayatmaz yani. Israrcı pazarlama, hayır, hiç değil. Duygusal manipülasyon isteyen işler, hayır, karşı tarafı yönetmez. Sadece onlara ışık, aydınlık yön verir ama onları olduğu gibi kabul eder. Kova ikna etmeyi değil, aynen anlatmayı sever. Aynen böyle. 4. Tek düze, rutine hapsedilen meslekler. Rutine hapseden meslekler. Onu rutine hapsedecek. İşte bant sistemi işler. Aynı şeyi yıllarca tekrar eden görevler. Bu dosyaların, şeylerin, sistemlerin olduğu yerler. Zihni köreler, ruhu isyan eder. Sırf statü ve güç odaklı meslekler. Güç için yapılan yöneticilik. Ego besleyen makamlar. Olgun kova kolektife hizmet etmek ister yani. Güce değil. O yüzden böyle kişisel olarak güçlü olan kişilerin yanında değil de daha çok toplumsal olarak güç verecek olan alanlarda olur. Yani mesela çok güçlü bir patronun bireysel danışmanı olamaz. Bir kişiye yön veremez yani. Ama kime verir? Gider bir derneğe, bir toplum kuruluşuna. Orada toplum için her şeyi yapar. İşte hayvan hakları vesaire. Gelenekçi, değişime kapalı alanlar. Zaten düzeni yıkmaya ve bozmaya, değiştirmeye, köhne olan zihniyeti temizlemeye gelmişti. Bu kötü anlamda söylemiyorum. Dolayısıyla bu alanlarda yapamıyor. Gelenekçi olan kimdi? Tabii ki bizim köklerimiz Yengeç ve Oğlak. Burası gelenekçi. Bunlar da geleneği korumak üzere. Ya Hafız ismi vardı, Oğlak'ta koruma vardı, hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla bu da lazım, bu da lazım. Böyle gelmiş böyle gider mantığı, yeniliğe kapalı kurum kültürleri, kova değişimin kendisidir, buralarda yapamaz. Kova için altın anahtar, özgürlük artı hizmet artı bilinç. Kova şu soruya cevap bulduğunda parlar. Ben bunu sadece kendim için mi, bütünün hayrı için mi yapıyorum? Eğer bütün için yapıyorsa, bütünün hayrı kolektif için yapıyorsa, o zaman gerçekten tatmin olmuş bir kova görürüz. Çünkü kovanın yerini unutmayalım. Kova üst eksende, toplumsal alana bakan eksende ve yayın yerinde. Yani nasıl derler? Bütünü görüyor. Kolektife hizmet ediyor ve birçok şeyi hallederek buraya gelmiş. Büyük bir bilgelik ve olgunluk var. Ve kişi ne kadar çok şey biliyorsa o kadar da sorumluluk yükleniyor aslında otomatikman. Dolayısıyla sen sorumlusun kova. Yani o yüzden sorumlu olduğun için, bu kadar bildiğin için, topluma bir şeyler verdiğinde ancak mutlu oluyorsun. Bireysel bir şey yaptığında çok da mutlu olmuyorsun. Bireysellik biraz buraların işi. O yüzden kova yerini bilmeli ve çok güzel etkiler vermeli. Zaten veriyor da.